kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ChatGPT ile nasıl para kazanılır her videoda olduğu gibi detaylı şekilde anlatacağım. ChatGPT nedir ve neler yapabiliyor diye merak ediyorsanız kartlar kısmından veya direkt kanaldan videoya ulaşabilirsiniz. 5-6 dakikalık bir videodur. Fazla zamanınızı almaz. Şimdi gelelim ChatGPT kullanarak nasıl para kazanırız? Hangi platformları kullanmalıyız? Tek tek bunları anlatacağım. Toplam 5 iş modeli ve pazarlamasını yapabileceğiniz 3 tane site göstereceğim. Hazırsanız ilk iş modeliyle başlayalım. ChatGPT kullanarak para kazanabileceğimiz ilk iş modeli çeviri yaparak para kazanmak. ChatGPT istediğiniz her dilde size çeviri yapma konusunda yardımcı oluyor. %100 doğru olmasa da normal çevirilere kıyasla daha başarılı bir sonuç verdiğini söyleyebilirim. Yapılan çeviriyi direkt müşteriyle paylaşmak yerine gramer düzenleme, yazım hatalarını gözden geçirme gibi kontrolleri yaptıktan sonra çevirinizi müşterilerinizle paylaşabilirsiniz. Tarayıcınıza gidip istediğiniz dilde ücretsiz gramer, yazım hatası tespit etme programlarını aratarak deneme yanılma ile ChatGPT'nin yaptığı çevirileri iyileştirebilirsiniz ve bu şekilde müşterilerinizle paylaşabilirsiniz. Örnek olarak bir blog yazısını buraya kopyalayıp yapıştırdım ve sırasıyla İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça dillerine çeviri yapmasını istedim. Biraz zaman alması gayet normal. Ben ilk ChatGPT incelemesini yaptığımda tamamen ücretsizdi. Artık ücretli versiyonu da eklenmiş buraya. Aylık $60 karşılığında daha hızlı, daha detaylı ve iyi sonuçlar üzerinde çalışma yapabileceklerini belirtmişler. Hala ücretsiz kullanabilmemiz gerçekten çok iyi bir avantaj. Çünkü ChatGPT bize normal yaşamımızda ve internet üzerindeki işlerimizde çok yardımcı oluyor. Ve şu anda 4 dilde de çevirilerimiz hazır. Videonun sonlarında hangi platformlarda satış yapabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız ikinci iş modelimize geçelim. İkinci iş modelimiz makale veya blog yazarlığı. İster freelance olarak, istersek de kendi web sitemizi oluşturarak makale veya blog yazarlığı yapabiliriz. Birçok yerde aranan bir iş modeli ve bunu ChatGPT bizim için ücretsiz olarak yapıyor. Tabii ki işin hepsini ChatGPT'ye yüklememek lazım. Onu başarılı bir şekilde yönlendirmek ve ne istediğimizi ona detaylıca anlatmamız lazım. Blog yazarlığı insanların kendi düşüncelerini paylaştıkları ve karşı tarafa bilgi verdiği bir yazı türüdür. Örneğin internetten para kazanma konusunda bir blog yazdıralım. İlgi çekici bir başlık oluşturmamız lazım. Bunun için ChatGPT'ye internetten para kazanma, oturarak para kazanma tarzındaki anahtar kelimeleri vererek blog başlığı oluşturmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen yaratıcı ve dikkat çekici başlıklar sıralamaya başladı. Eğer bunları beğenmediysek daha fazla detaylar vererek tekrar bir başlık oluşturmasını isteyebiliriz. Ben yeni bir başlık oluşturmasını istedim. Gördüğünüz gibi buna göre yeni başlık önerileri yapıyor. Buradaki örnekler tam istediğim gibi. Başlık seçimini yaptık. Şimdi sırada blog yazmak var. Anahtar kelimeleri ve istediğim konuyla ilgili detayları ChatGPT ile paylaştıktan sonra bir blog yazmasını istedim. Biraz zaman geçtikten sonra bu konuda bana yardımcı oldu fakat yeterli bulmadım. Bunun için isteğim üzerinde birkaç değişiklik yaptım ve tekrar bir blog yazmasını istedim. Gördüğünüz gibi buna da hızlı bir sonuç veriyor ve blog yazmaya başladı. Daha uzun detaylı yazmasını isteyebiliriz tabii ki. Bu tamamen sizin yaratıcılığınıza ve beğenip beğenmemenize bağlı. Şimdi bir makale yazmasını isteyelim. Konuyu Kurtuluş Savaşı olarak belirledim ve Kurtuluş Savaşı hakkında bir makale yazmasını istedim. İstediğim anda yazmaya başladı ve bir süre sonra makalem tamamen bitmiş oldu. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu makaleyi ilk iş modelimizle pekiştirmek istiyorum. Yani Kurtuluş Savaşı ile ilgili makalemizi İngilizceye çevirmesini isteyelim. Kısa bir zaman geçtikten sonra çevirimiz hazır oluyor. Tabii ki tekrar söylemek istiyorum. Farklı programlardan destek alarak güzel bir çeviri ortaya çıkarabiliriz. Bunu da hatırlattığıma göre şimdi üçüncü iş modelimize geçebiliriz. Üçüncü iş modelimiz satışa sunulacak ürünlerin açıklamalarını, başlıklarını ve sloganlarını oluşturmak. Bu iş modeli de metin yazarlığına veya SEO kategorisine girebilir. Bu videoda yer vermek istediğim bir iş modeli oldu.
İnsanlar ürünlerinin pazarlanması için dikkat çekici açıklama, başlık ve slogan oluşturacak kişilere ihtiyaç duyuyor. Bu işte de bize ChatGPT yardımcı olacak. Örneğin biz bir ürün bulalım ve bunu pazarlamak için dikkat çekici başlık, açıklama ve slogan oluşturmasını da ChatGPT'den isteyelim. Aklıma şu an Powerbank geldi ve ürünün özelliklerini tarif edip ChatGPT'den dikkat çekici bir başlık oluşturmasını istiyorum. Ürünle ilgili detaylı bilgileri verdikten sonra bana öneriler vermeye başlıyor gördüğünüz gibi. Aralarından birini seçip başlık olarak kullanabilirim. İstemezsem de tekrar bir başlık önermesini isteyebilirim. Şimdi müşteriyi etkileyecek ve ürün hakkında bilgi verecek bir açıklama yazmasını istiyorum. Ürün hakkındaki detaylı bilgileri ChatGPT'ye verdim ve bunlara dikkat ederek bana ilgi çekici bir başlık hazırlayacak. Bir süre düşünüp ürün açıklamasını da bitiriyor. İncelediğim zaman çok ufak değişiklikler yaparak bunu kullanabilirim. Başlık ve açıklama bu kadardı. Şimdi ürünle ilgili bir slogan üretmesini isteyeceğim. ChatGPT slogan konusunda gerçekten yaratıcı önerilerde bulunuyor. Bunu daha önce denedim çünkü Biyonluk üzerinde oluşturduğum ilanlarda slogan konusunda ChatGPT'den yardım alıyorum. Kullanabileceğimiz sloganları şu an ChatGPT bize önerdi. Powerbank ile ilgili başlık, açıklama ve slogan bulduk. Bu şekilde isteyen kişilerin SEO'ya uygun olarak ürün satış yazılarını da anlamış oldunuz. Şimdi 4. iş modelimize geçebiliriz. 4. iş modelimiz CV hazırlama veya mevcut CV'yi düzenleme. İş modelleri arasında en kolay para kazanma yolu CV hazırlama olabilir. ChatGPT'den yardım alarak insanları iş arama aşamasında öne çıkaracak güzel bir CV hazırlayabilirsiniz. Örneğin ChatGPT'ye gidip kendiniz ile ilgili bilgileri yazarak bu bilgilerle ilgili CV oluştur dediğiniz zaman size özel CV hazırlayacaktır veya CV nasıl hazırlanır şeklinde bilgiler alarak CV'nizi doldurabilirsiniz ve bunu müşterileriniz için de yapabilirsiniz. Bunu da birazdan anlatacağım platformlar sayesinde satışa sunabilir, alıcı bulabilirsiniz. Ben de biyonluk.com'da bu hizmeti sunuyorum. Portfolyomu inceleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi 5. yani son iş modelimize geçebiliriz. 5. yani son iş modelimiz içerik üretmek. Aklınıza gelebilecek tüm platformlarda içerik üretmek, video çekmek olarak düşünebilirsiniz bu maddeyi. Örneğin siz YouTube videosu çekmek istiyorsunuz. YouTube videosu çekmeden önce bir metin oluşturma konusunda ChatGPT'den yardım alabilirsiniz. Örneğin videonuzun konusu Biyonluk nedir şeklinde olsun. ChatGPT'ye gelip Biyonluk nedir, Biyonluk'tan nasıl para kazanılır gibi soruları yazarak açıklayıcı bir şekilde size metin yazmasını istiyorsunuz. Gönderdiğiniz zaman bir dakika içerisinde size Biyonluk ile ilgili bir metin hazırlıyor. Örneğin yeterli bulmadınız, şu şekilde düzeltebilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde anlat veya Biyonluk ile ilgili daha fazla detay yazarak bir konuşma metni isteyebilirsiniz. Bu metni kullanarak bir video çekebilirim. Yanında da madde madde Biyonluk üzerinden nasıl para kazanılacağını anlatmasını isteyeceğim. Gördüğünüz gibi 10 maddede bana Biyonluk üzerinden nasıl para kazanabileceğimi anlattı. Bunları da videomda kullanabilirim. Ben böyle bir video çekmek istesem buradaki metni kendime göre düzenleyip videomda okuyabilirim. Gerçekten içerik üreticiler için çok kullanışlı bir özellik. Bu iş modeli sayesinde YouTube'a başlayabilir, içerik yazarlığı yapabilir. YouTube'a başladıysanız içeriklerinizi bu sayede hızlandırabilirsiniz. ChatGPT ile para kazanabileceğiniz 5 tane iş modelini anlattım. Kendinize uygun olan iş modelini veya modellerini seçtiğinizde birazdan anlatacağım sitelerde müşteri bulabileceksiniz. Site önerilerine geçmeden önce ana sayfanızda bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında paylaşırsanız ve edit hakkındaki sorumu cevaplarsanız videoya destek olmuş olursunuz. 3 tane site önerisi yapacağım. Bu sitelerde hem dolar hem de Türk lirası olarak kazanç sağlayabileceksiniz. İlk olarak Biyonluk sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu platformu çoğunuz biliyorsunuzdur. Popüler olarak kullanılan bir freelance platformu. Bu platform aracılığıyla müşteri bulabilir ve işlerinizi tamamlayarak para kazanabilirsiniz. Aynı şekilde işverenler de ihtiyaçları doğrultusunda farklı alanlarda uzmanlaşmış freelancerlarla iş yapabilirler.
Size anlattığım 5 iş modelini de kullanarak burada para kazanabilirsiniz. Freelancer olarak çalışabilmeniz için Biyonluk sitesinde 40 lira ödeme yapmanız gerekiyor. Sonra ilanlarınızı, profilinizi, portfolyonuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şu anda kendi Biyonluk ana sayfamdayım. Ödemenizi yaptıktan sonra geleceğiniz ekran burası. Size özel telefon numarası ve Bitcoin hediye ediyorlar. İsterseniz Biyonluk'un size verdiği telefon numarasını kullanarak alıcılarınızla iletişime geçebilirsiniz. Benim şu anda sürem bitti. Bitcoin hesabı demiştim, ondan bahsedeyim. Şu anda toplam olarak 110 Bitcoin'im var. Siz buraya ilk geldiğinizde benden çok fazla Bitcoin'e sahip olacaksınız. Bu Bitcoin'i 24 saat boyunca seçtiğiniz ilanı öne çıkararak kullanabilirsiniz. Aşağılara indiğim zaman benim kullandığım Bitcoin'leri ve ilanımı öne çıkarttığım Bitcoin'lerimin canlı analizlerini görüntüleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten önemli bir kısım. Her satış yaptığınızda burada Bitcoin'iniz artacak ve mesajlaşmak istediğiniz her kişi için de 20 Bitcoin'iniz silinecek. Burada da yazdığı gibi ne kadar satış yaparsak o kadar çok Bitcoin'imiz olacak. Benim size anlattıklarımın dışında bir sürü iş modeli var. Ama şu anda konu ChatGPT ile para kazanma olduğu için ve benim anlattığım iş modellerini kullanarak para kazanmak olduğu için onlardan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada çeviriyle alakalı ilanları görüntülüyorum şu anda. Gördüğünüz gibi bir sürü freelancer bu konuda iş yapıyor. Sizler de buraya katılabilirsiniz. İlk ilanlarınızı paylaştığınız zaman tabii ki ilk sıralarda çıkmayacaksınız. Fakat size söylediğim Bitcoin'leri kullanarak ilanlarınızı 24 saatliğine öne çıkarabilirsiniz. Ve zaman geçtikçe sizin ilanlarınız da bu şekilde ilk sıralara yerleşecek arkadaşlar. Rekabet büyük, o yüzden olabildiğince kaliteli işler yapmaya çalışın ve sık sık ilanlarınızı güncelleyin. Çeviri alanı bu şekildeydi. Şimdi metin yazarlığına bakalım. Gördüğünüz gibi buradan sıralamayı çok satanlara alıyorum. 814 kişiye satış yapmış bu arkadaşımız. 300 kelime için 40 lira istemiş. Sonraki her 100 kelime için de 10 lira ekleyeceğini yazmış. 40 lira olarak ücreti belirlemiş ve 814 kişiye satış yapmış. Bu şekilde sizler de diğer kategorileri inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi gelelim nasıl ilan oluşturabileceğinize. Sol alt kısımda portfolyom kısmı var. Buraya tıklıyorum. İlanlarınızı oluşturmadan önce mutlaka çalışma örneklerinizi portfolyo kısmına eklemeniz gerekiyor. Müşterilerinizi bu şekilde bilgilendirebilirsiniz. Çalışma örnekleriniz ne kadar dikkat çekici olursa o kadar iyi olur. Çünkü müşterilerinizin ilk bakacağı kısım burası olacak. Şu anda ekranda benim portfolyolarımı görüyorsunuz. Her gün buraya güncellemeye ve yeni kategoriler eklemeye çalışıyorum. Portfolyonuzu eklemek için yeni portfolyo ekle butonuna tıklıyorum. Örneğin ben yazı kategorisinde bir iş yapacağım. Bunu biraz daha detaylandırmamızı istiyor. Metin yazarlığını seçiyorum. Burada etkileyici başlık ve açıklama istiyor bizden. Bu konuda da ChatGPT'den yardım alabiliriz. Buraya random bir şekilde geçiyorum ilerleyen adımları size göstermek için. Dosya ekle butonuna bastığınız zaman çalışma örneklerinizi buraya ekleyebilirsiniz. Portfolyo oluşturmak bu kadar basit. Şimdi bir ilan oluşturma vakti. Yeni iş ilanı oluştur diyorum. Yazı ve çeviriyi seçip metin yazarlığını seçiyorum. SEO uyumlu bir başlık ve yapacağınız işi anlatan en az 150 kelimelik bir açıklama yapmanız gerekiyor. Burada da siparişe başlamadan önce alıcılarınızdan hangi bilgileri istediğinizi yazabilirsiniz. Örnek olarak SEO uyumlu, konseptinize uygun blog yazarım şeklinde bir açıklama yaptım ama siz bu şekilde yapmayın. ChatGPT sayesinde veya diğer freelancerların başlıklarından ilham alarak etkileyici bir başlık yapın. Cümlenizin sonuna noktalama işareti koymanıza izin verilmiyor ve cümle bir fiille bitmesi gerekiyor. Yazarım, hazırlarım, yaparım şeklinde cümlenizi bitirmeniz gerekiyor. Yapacağınız işin detaylarını da buraya yazdıktan sonra fiyatlandırma kısmı var. Burası sizin için önemli olacak. Paket isimlendirme, nasıl bir hizmet sunduğunuzu yazma tamamen size ait. İşte buraları bir şekilde kendinize göre doldurup diğer ayarlarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya sizin iyi bir zaman ayırmanızı öneririm.
Yaptıktan sonra fiyatları belirleme kısmına geliyorsunuz. İşte bu fiyatları nasıl belirleyeceğiniz konusunda Beyond'un bloglarını okuyabilirsiniz veya freelancerların fiyatlarına bakarak da kendi fiyatınızı oluşturabilirsiniz. Sağ alttaki yeşil butona tıklıyorum. Burada bir vitrin fotoğrafı lazım. Yani bir kapak fotoğrafınız lazım. İsterseniz portfolyonuzdan bir fotoğraf da ekleyebilirsiniz buraya. Daha sonra da ilanınızı oluşturmuş oluyorsunuz. Evet, ilanlarınızı oluşturdunuz, portfolyolarınızı eklediniz. Peki başka nasıl para kazanabilirsiniz buradan? Hemen burada bana uygun alıcı istekleri yazısına basıyorum. Burada bir sürü alıcı istekleri var. Bunlar sizin ilanlarınızla uyumlu olarak size öneriliyor. Burada da benim teklif verdiğim ilanlar yer alıyor. Bu siteyle ilgili bahsedeceğim başka bir şey kalmadı. Bakiyenizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Beyond'luk diğer siteler gibi satışlarınızdan komisyon alıyor. Bu komisyon oranı birazcık fazla. Bu siteyle ilgili anlatacağım başka bir şey yok. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında bana ulaştırabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci siteye. Diğer sitemizin ismi freelancer.com. Diğerlerine göre daha az bilindik olan bu sitede dolar olarak veya diğer para birimleri olarak kazanç sağlayabiliyoruz. Bunları da kendimiz belirleyebiliyoruz. Şu anda sitenin ana sayfasındayım. Burada göz atma penceresine geliyorum ve projeleri seçiyorum. Sol tarafta videoda işlediğimiz kategorileri ekledim. Şimdi sadece onlarla ilgili iş ilanlarını göreceğiz. Gördüğünüz gibi burada teknolojinin eğitim üzerindeki etkisi konulu bir makale yazdırmak istemiş işveren. Ortalama bütçesi de 10 ile 30 dolar arasında. Bizler de buraya başvuru yapabiliyoruz ücretsiz olarak. Onun dışında özgeçmiş yazın demiş. Yani CV hazırlama için bir yardım istemiş. Gerçekten çok kolay ve hepsini nasıl yapabileceğinizi size anlattım. CV hazırlayabilirsiniz. Ortalama 25 Amerikan doları teklif edilmiş. 25 dolar da günümüzde 471 lira yapıyor. CV yazmak için gerçekten güzel bir para. Bir başka işveren de 3 konuda makale yazmamızı istemiş. Burada konuları vermiş. İşin üzerine tıklayarak açıklama kısımlarını dikkatlice okuyabilirsiniz. Tabii projeye teklif vermeden önce profilimizi iyice doldurmamız lazım. Portfolyolarımızı eklememiz lazım. Ben de daha yeni hesabı açtığım için şu anda profilim boş. Bugün bunun üzerinde çalışacağım. Bu siteyle ilgili anlatmam gereken başka bir şey yok. Şimdi son sitemiz olan Fiverr'ı incelemeye geçiyoruz. Çok popüler bir freelancer platformu. Tasarımı olsun, kullanımı olsun Beyond'lukla neredeyse aynı. O yüzden bunu tanıtmak kısa sürecek. Hazırsanız sitemize geçelim. Dediğim gibi çalışma mantığı tamamen Beyond'luk ile aynı. Sadece bu siteden dolar olarak kazanıyorsunuz. Beyond'lukta ise Türk lirası olarak kazanç sağlıyorsunuz. Kullandıkça ufak detaylara da hakim olacaksınız. Burada da ilan oluşturup portfolyolarınıza çalışma örneklerinizi eklemeniz gerekiyor. Fiverr'da da birçok Türk freelancer hizmet veriyor. Sosyal medya hesaplarınızda reklamınızı yaparak sitelere hizmetlerinize müşteri çekebilirsiniz ve satışlarınızı arttırabilirsiniz. Şu an makale, blog yazan freelancerların sayfalarını ziyaret ediyorum. Örnek olarak birine bastım ve 182 kişiye satış yapmış. Kelime sayısını 1000 olarak değiştirelim ve gördüğünüz gibi 97 euro kazanabiliyorsunuz 1000 kelimelik bir blog yazısından. Çeviri yapan freelancer'e bir bakalım. İngilizce ve Almanca arasında çeviri yapabileceğini söylemiş ve 1000'den fazla satış yapmış. Hemen tıklıyorum. Bakın burada kelime sayısı var. Çevirmenler ve makale, blog yazarlığı gibi kategorilerde hizmet veren kişiler genelde kelime başına para kazanıyor. Ben mesela yine buraya ne diyelim? 800 kelime diyelim. 107 euro arkadaşlar. Bunlar tabii profesyonel satıcılar. Siz başlangıçta bu kadar yüksek fiyatlar belirtirseniz satışlarınız zayıf kalabilir. Hangisini beğendiyseniz ister bir tanesini kullanın, ister hepsini kullanın. Sizin yararınız olacak. İlk önce profillerinizi düzenlemeye bakın. Portfolyolarınızı güzel bir şekilde geliştirin. Bu tarz yabancı sayfaları Türkçe'ye çevirerek kullanın ve kelimelerinizi düzgün seçin. Normal çeviriden direkt yazıp buraya kopyala yapıştır yapmayın. ChatGPT'yi veya açıklamalar kısmında kullanabileceğiniz iyi bir çeviri sitesini ekleyeceğim. Onu da kullanarak bu yabancı sitelerde profillerinizi oluşturabilirsiniz. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada size ChatGPT ile ilgili para kazanabileceğiniz 5 tane iş modeli gösterdim. Ama
bu işlerin hepsini ChatGPT'ye bırakırsanız ve siz hiç müdahale etmezseniz bu iş iyi olmaz. Sınırlı şekilde yapabilirsiniz. Kendiniz de işin içine dahil olun. ChatGPT'yi kendinizi geliştirmek ve yardım almak için kullanın. Bazı işverenler bu şekilde çalışmalar istemeyebilir ve anlarsa satışlarınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir de buradaki içerikler İngilizce veya farklı dil olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden çok daha dikkatli çalışmalar, profil düzenlemeleri yapmalıyız. Anlatacaklarım bu kadardı. Ana sayfanızda bu tarz içerikleri görmek için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Aklınıza takılan soruları sormak veya editle ilgili soruma cevap vermek için yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.